Aralık 1963'te 17 yaşında bir lise öğrencisi olan Randy Gardner, oldukça sıra dışı bir bilim fuarı projesi yapmaya karar verdi. O, bir insanın ne kadar süre uyanık kalabileceğini görmek istiyordu. Bu, öylesine yapılmış sıradan bir deney değildi. Uykusuzluk konusunda bilinen dünya rekorunu kırmaya yönelik ciddi bir girişimdi. Randy, iki arkadaşı tarafından izlenirken, uykusuzluğun bilinmeyen derinliklerine doğru bir yolculuğa çıktı. İlk günler, gençliğin verdiği cesaret ve bilimsel merakla nispeten kolay geçti diyebiliriz. Basketbol oynadı, aktif kaldı, uykusuzluğun getirdiği dalgalarla mücadele etti, ama daha bu erken safhalarda bile zihinsel dayanıklılığında çatlaklar oluşmaya başlamıştı. Dikkati dağılmaya başladı ve hafif bir asabiyet kişiliğine sızdı. Bu, ileride yaşanacak büyük değişimlerin bir habercisiydi. Günler birbirine karışıp sürekli ve bulanık bir bilinç akışına dönüşürken, Randy'nin dünyası adeta çözülmeye başladı. Basit işler, devasa zorluklara dönüştü. Temel hafıza testlerinde zorlandı ve dokunarak sıradan nesneleri tanımlamakta bile güçlük çekti. Konuşması bozuldu, kelimeleri toparlayamaz hale geldi. Sanki beyni artık mantıklı cümleler kuramıyordu. Etrafındaki dünya, yavaş yavaş bozulmaya başladı. 4. güne gelindiğinde, halüsinasyonlar görmeye başladı ve kendini ünlü bir futbolcu olarak hayal etti. Bu sadece yorgunluk değildi. Beynin gerçekliği, doğru algılama yetisinin tamamen çöktüğü bir durumdu. Başlangıçta heyecan verici olan deney, artık zihninin ve bedeninin dayanabileceği sınırları zorlayan yorucu bir işkenceye dönüşmüştü. Deney, tamı tamına 264,4 saat, yani 11 tam günden biraz fazla bir süre boyunca tek bir an bile uyumadan devam etti. Sonunda bittiğinde, Randy hemen acil servise kaldırılmadı. Onun yerine uyurken, beyin dalgalarının izlenmesi için bir deniz hastanesine götürüldü. İlk gece, vücudunun çok ihtiyaç duyduğu derin ve 14 saatten fazla süren bir uyku çekti. Şaşırtıcı bir şekilde, en azından hemen fark edilen ciddi bir sağlık sorunu olmadan toparlanmış gibi görünüyordu. Onun hikayesi efsaneleşti. İnsan dayanıklılığının bir göstergesi ama aynı zamanda uykunun vazgeçilmez ve hayati bir ihtiyaç olduğuna dair çarpıcı bir uyarıydı. Randy Gardner'ın deneyi, uyku bilimi tarihinde bir dönüm noktası oldu. Uzun süreli uyanıklığın insan işlevlerinde yol açtığı aşamalı bozulmayı gösteren, etik açıdan tartışmalı olsa da paha biçilmez veriler sağladı. Uyku, sadece bir dinlenme dönemi değil, hafıza pekiştirme, duygusal denge ve temel bilişsel yetiler için vazgeçilmez bir biyolojik süreçtir. Dünya, bir gencin tek başına, uyku bilimcilerin uzun süredir şüphelendiği şeyi gözler önüne sermesini hayranlıkla izledi. Uyku yoksunu bir beyin, yavaş ama kesin bir şekilde çökmeye mahkumdur. Uykusuzluğa yaptığı bu yolculuk, uykunun gerekliliğini görmezden gelmenin ne kadar tehlikeli olabileceğine dair gerçek bir uyarı niteliği taşıyor. Beynimizi uykudan mahrum bıraktığımızda, aslında ona en kritik bakım dönemini vermemiş oluyoruz. İlk ve en belirgin kayıplar, bilişsel işlevlerimizde ortaya çıkıyor. Beynin CEO'su olan prefrontal korteks, yani karar verme, problem çözme ve mantıklı düşünmeden sorumlu bölüm, yavaş yavaş devre dışı kalıyor. Bunun sonucunda muhakeme yeteneğimiz bozuluyor ve dürtü kontrolümüz zayıflıyor. Basit matematik işlemleri bile zorlaşırken, yaratıcı düşünme neredeyse tamamen duruyor. Daha az verimli hale geliyor, daha fazla hata yapıyor ve yeni bilgi öğrenmekte zorlanıyoruz. Dikkat ve konsantrasyon kabiliyetimiz ilk kaybolanlardan biri oluyor. Bu da araba kullanmak veya makineyle çalışmak gibi günlük işleri inanılmaz derecede tehlikeli ve önerilmez hale getiriyor. Sadece biliş değil, duygusal dünyamızda fırtınalı ve dengesiz bir hale geliyor. Beynin duygusal merkezi olan amigdala, prefrontal korteksin yatıştırıcı etkisi olmadan aşırı derecede aktifleşiyor. Bu dengesizlik bizi duygusal olarak dengesiz yapıyor. Küçük bir sıkıntıya öfkeyle tepki verebilir ya da ortada bir sebep yokken gözyaşına boğulabiliriz. Sosyal ipuçlarını okuma ve başkalarıyla empati kurma yetimiz de ciddi şekilde azalıyor ve bu da sosyal sürtüşmelere ve yanlış anlaşılmalara yol açabiliyor. Kısacası uykusuzluk bizi daha az mantıklı, daha ilkel bir versiyonumuza dönüştürüyor.
Duygusal olarak savunmasız ve tepkisel oluyoruz. Dünyayı yıpranmış ve öngörülemez bir ruh haliyle, ilişkilerimizi zorlayarak yönetiyoruz. Hafıza da uykudan yoğun şekilde faydalanan bir başka önemli işlev. Uykunun derin evrelerinde, beynimiz gün boyunca topladığı bilgileri işler, kısa süreli hafızadan uzun süreli depolamaya aktarır. Bu sürece hafıza pekiştirme deniyor ve eğer bu olmazsa, gün içinde öğrendiklerimiz kolayca unutuluyor. Bu yüzden, sınavdan önce sabaha kadar çalışmak çoğu zaman işe yaramaz. Bilgiyi kısa süreli hafızanıza doldurabilirsiniz. Ama uyku olmadan o bilgi pekişmez ve en çok ihtiyaç duyduğunuzda ulaşılmaz olur. Uyku, beynin kaydet tuşudur. Onsuz, günün verileri çoğunlukla kaybolur gider. Belki de ağır uykusuzluğun en korkutucu nörolojik etkisi, psikoz benzeri bir duruma iniştir. Randy Gardner'ın yaşadıkları gibi, gerçeklikle hayal arasındaki sınır bulanıklaşır. Beyin, kendisine yasaklanan rüya benzeri hali, uyanıklığa taşımaya başlar. Bu da, çevreyi yanlış algılamaya, paranoyaya ve canlı halüsinasyonlara yol açar. Olmayan şeyleri görebilir ya da var olmayan sesler duyabilirsiniz. Bu, bir akıl hastalığının değil, sınırlarının çok ötesine itilmiş bir beynin öngörülebilir fizyolojik tepkisinin sonucudur. Biyolojimizin bize verdiği son ve kesin uyarıdır. Sistem çapında bir çöküş kapıdadır. Beynin yaşadığı zorluklar dramatik olsa da, vücudun geri kalanı da uykusuzluktan ciddi şekilde zarar görüyor. Bağışıklık sistemi, ilk zayıflayanlardan biri. Uyku sırasında vücudumuz enfeksiyon ve iltihapla savaşan, sitokin adı verilen proteinleri üretip salgılar. Yeterince uyumadığımızda, bu koruyucu proteinlerin üretimi keskin şekilde azalır. Sonuç olarak, soğuk algınlığı ve grip gibi yaygın hastalıklara karşı daha savunmasız hale geliriz. Araştırmalar, her gece 6 saatten az uyuyanların, bir virüse maruz kaldıktan sonra, hastalanma olasılığının çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Uyku, pasif bir durum değil, vücudumuzun hastalıklara karşı doğal savunmasını şarj eden ve güçlendiren aktif bir süreçtir. Metabolik sağlığımız da ciddi şekilde zarar görür. Uyku yoksunluğu, iştahı kontrol eden önemli hormonların düzenini bozar, grelin ve leptin. Açlık hormonu grelin artarken, tokluk sinyali veren leptin azalır. Bu hormonal dengesizlik, kendimizi daha aç ve yemekten sonra daha az doymuş hissetmemize neden olur. Genellikle yüksek kalorili, şekerli ve yağlı yiyeceklere yöneliriz. Zamanla bu durum kilo alımına ve tip 2 diyabet riskinin artmasına yol açar. Yetersiz uyku, vücudun şekeri işlemesini de olumsuz etkiler. Birkaç gece kötü uyku bile kan şekeri seviyemizi prediyabetik bir duruma itebilir. Kardiyovasküler sistem de uykusuzluk dönemlerinde büyük bir baskı altına girer. Uyku sırasında tansiyonumuz ve kalp atış hızımız doğal olarak düşer. Bu da kalbimize ve damarlarımıza çok gerekli bir dinlenme sağlar. Uyanık kaldığımızda ise tansiyonumuz uzun süre yüksek kalır. Kronik uykusuzluk, yüksek tansiyon, kalp krizi ve felçle güçlü şekilde ilişkilidir. Kalp ve damar sistemini mola vermeden fazla mesaiye zorlamak, bu yaşamsal sistemi hızla yıpratır. Bunu, bir arabanın motorunu sürekli yüksek devirde çalıştırmaya benzetebilirsiniz. Sonunda, bu yoğun baskı altında mutlaka bir şeyler bozulacaktır. Ayrıca fiziksel performansımız ve iyileşme sürecimiz de ciddi şekilde zarar görür. Sporcular ya da düzenli fiziksel aktivite yapan herkes için, vücut kendini uyku sırasında onarır. Derin uykuda, kasları tamir eden, kemik yapan ve dokuları iyileştiren büyüme hormonu salgılanır. Yeterince uyumadığımızda, egzersiz sonrası toparlanmamız yavaşlar, kas ağrısı daha uzun sürer ve sakatlanma riski artar. Enerji seviyemiz düşer, tepki süremiz yavaşlar. Bu da fiziksel aktiviteleri hem daha az etkili, hem de daha tehlikeli hale getirir. Uyku, vücudun en iyi performans artırıcısıdır ve onu ihmal etmek, vücudumuzun güçlü ve dirençli kalma yeteneğini sabote eder. The story of Randy Gardner is fascinating, but it is a product of a different era in scientific and ethical understanding. Today, deliberately subjecting a human to extreme sleep deprivation for the sake of a record is considered profoundly unethical and is banned by research institutions worldwide. The Guinness World Records organization even stopped certifying attempts to break the sleeplessness record decades ago. The reason is simple. We now know just how dangerous it is.
The potential for long-term psychological damage, severe health complications, and even death is too high a price to pay for scientific curiosity or public spectacle. The risks far outweigh any potential benefits. Modern scientific ethics are built on the principle of do no harm. Any experiment involving human subjects must undergo rigorous review by an ethics committee or institutional review board, often called an IRB. These boards are tasked with protecting the well-being of research participants. An experiment designed to push a person to their absolute physical and mental limits through sleep deprivation would never be approved. It would be a clear violation of the ethical guidelines that govern scientific research. We have learned enough from past cases, like Randy Gardner's, and from countless controlled laboratory studies on moderate sleep loss, to understand the devastating consequences without needing to push another human to the brink. The knowledge we seek about sleep can now be gathered through safer and more sophisticated methods. Instead of extreme deprivation, scientists study the effects of moderate sleep restriction, such as limiting sleep to 4 or 5 hours a night for a week, in a controlled lab environment where subjects are constantly monitored. Technologies like functional MRI and electroencephalography, or EEG, allow us to see what is happening inside the brain during sleep and wakefulness without pushing individuals into a danger zone. We can study specific sleep stages and their functions, giving us a detailed picture of why sleep is so important without causing harm. Ultimately, the ban on these experiments reflects a maturation of our scientific and cultural values. We have moved beyond the sensationalism of endurance stunts and embraced a more responsible approach to understanding the human body. The goal of science is to improve human life, not to endanger it for the sake of a new data point or a headline. The legacy of the old records stands as a powerful reminder of what the human body can endure. But more importantly, it serves as a clear boundary that we, as a responsible society, have chosen not to cross again. The forbidden frontier of sleeplessness is best left unexplored. While the vast majority of us need 7 to 9 hours of sleep per night to function optimally, there exists a tiny fraction of the population that seems to defy this biological rule. These individuals are often called short sleepers, and they can get by on 4 to 6 hours of sleep per night without showing the typical signs of sleep deprivation. They feel refreshed, are cognitively sharp, and do not suffer the negative health consequences that would plague an ordinary person on that little sleep. This ability is not a matter of discipline or training. It is a result of a rare genetic mutation. A specific gene, known as DEC2, has been identified in some of these individuals, and it appears to regulate the duration of sleep. It is crucial to understand just how rare this genetic gift is. It is estimated that less than 1% of the population truly possesses this short sleeper gene. Many people who claim to need little sleep are, in fact, simply in a state of chronic sleep deprivation without realizing it. They have become so accustomed to feeling tired that they mistake it for their normal state. They may be high-functioning, but objective testing would almost certainly reveal impairments in their cognitive and physical performance. Believing you are a short sleeper when you are not is a dangerous form of self-deception, one that can lead to a gradual decline in health over many years. For almost everyone, trying to get by on less sleep is a losing battle against our fundamental biology. On the other extreme of the genetic spectrum lies a terrifying and tragic condition known as fatal familial insomnia, or FFI. This is an incredibly rare genetic prion disease that robs a person of their ability to sleep. It typically appears in middle age, starting with mild insomnia that progressively worsens until the person cannot sleep at all. As the sleeplessness becomes absolute, the individual experiences rapid cognitive decline, panic attacks, hallucinations, and a complete inability to function. The brain and body deteriorate at an alarming rate. It is a devastating illustration of what happens when the biological mechanisms of sleep are completely destroyed. Tragically, there is no cure for fatal familial insomnia. From the onset of severe symptoms, the disease is always fatal, usually within 12 to 18 months. FFI provides the most definitive and horrifying answer to the question of how long a human can survive without sleep.
It demonstrates that sleep is not optional. It is a fundamental biological imperative, as essential as breathing, eating, or drinking water. When the ability to sleep is lost, life itself becomes unsustainable. This rare disease serves as the ultimate proof that a complete and total lack of sleep is, without question, lethal to human beings. In our fast-paced, productivity-obsessed culture, sleep is often viewed as a luxury or even a sign of weakness. We are encouraged to rise and grind and sacrifice sleep for work, study, or social activities. This mindset is fundamentally flawed and dangerous. Viewing sleep as an enemy to be conquered is like viewing food as an inconvenience. Sleep is not lost time. It is a period of intense and vital neurological and physiological activity that underpins our waking success. It is the single most effective thing we can do each day to reset our brain and body health. It enhances our creativity, improves our memory, fortifies our immune system, and stabilizes our emotions. Understanding the stages of sleep deprivation helps us recognize the danger signals. The first 24 hours without sleep lead to impaired judgment and concentration, similar to being legally intoxicated. After 36 hours, hormonal imbalances and memory problems become significant. At 48 hours, the body begins to experience microsleeps, brief, involuntary periods of sleep that last a few seconds, which can be deadly if you are driving. Beyond 72 hours, the mind starts to fracture, leading to complex hallucinations and disordered thinking. Each stage represents a deeper descent into cognitive and physical chaos, a clear warning that the system is approaching a critical failure point. From an evolutionary perspective, the fact that we spend 1/3 of our lives in a vulnerable, unconscious state suggests that sleep must provide a powerful survival advantage. Theories suggest sleep evolved to help conserve energy, repair cellular damage, and most importantly, process information to better navigate the dangers of the world. It is a strategy honed over millions of years to ensure our minds and bodies are in peak condition. When we sleep, we are not being lazy. We are engaging in a critical survival strategy that has allowed our species to thrive. It is the foundation upon which our physical health and mental acuity are built. Therefore, we must reclaim the narrative of sleep. It is not an indulgence, but a non-negotiable biological necessity. It is the ultimate form of self-care, and the most powerful tool for improving every aspect of our lives. Prioritizing a full night of sleep is not a concession. It is an intelligent and strategic investment in your well-being, happiness, and longevity. So tonight, when you lay your head down to rest, do not think of it as shutting down for the day. Think of it as plugging in to recharge your superpower. Sleep well, and you will live well. It is that simple, and that profound.